Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda arpa şehriye pilavı var. Arpa şehriye pilavını mantarlı ve kuru naneli hazırladık. Oldukça hafif bir lezzet ve çok da lezzetli. Tadını çok beğeneceğinizden eminim. Tarifimizin içerisinde kuru nane kullanıyoruz arkadaşlar. Kuru nanenin pilavımıza verdiği lezzeti çok beğeneceğinizden eminim. İçerisine dilediğiniz sebzeleri katabilirsiniz. Biz sadece mantar ve kuru soğanla birlikte hazırladık. Mantar kavurması hazırlayıp arpa şehriyeli pilavımızla buluşturduk. Bu güzel lezzeti hazırlamak için mutfağımıza geçelim ve malzemelerimizi sayalım. 1 paket mantar, 2 su bardağı arpa şehriye, 1 adet kuru soğan, 1 tutam kuru nane, tereyağımız da hazır, zeytinyağı da kullanıyoruz. Pilavımızı hazırlamak için önce mantarlarımızı gördüğünüz gibi ince ince doğrayarak işe başladık. Mantarlarımızın önce ben kabuklarını soyuyorum. Üzerindeki fazla gördüğüm pisliklerini temizliyorum. Bazı kişiler bu üzerindeki kabukları soymuyorlar ama ben size kabuğunu temizlemenizi öneriyorum. Ve mantarınızı da güzelce yıkamanızı da öneriyorum. Mantarları dilim dilim doğrayalım ve hazırlayalım arkadaşlar. Sonrasında diğer malzemelerimize geçiş yapacağız. Ve soğanımızı el blenderı ile incelteceğiz arkadaşlar. Kolaylık olsun diye doğruyoruz kabımızın içerisine. Dilerseniz sizler tabi rondodan da geçirebilirsiniz. Rondoda çok fazla inceldiği için sulanma oluyor. Burada dilediğiniz kalınlıkta soğanınızı hazırlayabilirsiniz. Bu gördüğünüz ipli el blenderı ile hazırladık. Biraz daha çekelim. 1-2 defa daha. Ve sonra ocağımıza tenceremizi alacağız. Soğanımız hazır. Tenceremizin içerisine 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilave ettik ve tereyağımızın üzerine de şöyle 1 yemek kaşığı gene doluca zeytinyağı ve üzerine de rondodan geçirdiğimiz soğanımızı aldık ve 1 diş sarımsak doğruyoruz. 1 diş sarımsağı da bu şekilde ince ince kıyarak hazırlıyoruz. Ezmenize gerek yok arkadaşlar. Taneli olsun pilavımızın içerisinde. Zaten pişince kaybolacak. Soğanla birlikte sarımsağımızı soteliyoruz. Soğanların iyice yumuşamasını bekleyin arkadaşlar. Sonrasında diğer malzemelere geçiş yapacağız. Evet, soğanımız hazır artık. Hafif pembeleşti ve yumuşacık oldu. Doğrayıp tekrar bir daha yıkadığım mantarlarımı da soğanlarımızın üzerine alıyorum. Ve soğanımız da mantarlar birlikte tekrar kavrulacak. Burada karıştırırken arkadaşlar dikkatli karıştırın. Mantarlar çok kırılıp ezilmesin. Hafif bastırmadan karıştırabilirsiniz. Üzerine de bir kapak kapatacağız ve biliyorsunuz mantarlar pişerken kendi suyunu bırakıyor ve kendi suyunda bakın bu şekilde güzelce yumuşayarak pişiyorlar. Mantarlarımızın iyice piştiğinden emin oluncaya dek bekliyoruz arkadaşlar. 2 su bardağı da arpa şehriyemiz var. Su bardaklarımız 200 mililitrelik klasik su bardağı. Bunları bir süzgeç içerisine alıyorum ve üzerinden şöyle biraz su geçiriyorum. Ve pilavımın içine katmaya götürüyorum. Mantarlar da pişti. Şimdi arpa şehriyemizi de ilave ediyoruz. Bunu da karıştıracağız güzelce. Evet arkadaşlar.
Pilavımız artık sona doğru yaklaşmaya başladı. Çok lezzetli. Sizler de çok beğeneceksiniz. Yapılışı da bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi üzerine kuru nane ilave ediyoruz. Bunun miktarını siz kendiniz damak zevkinize göre ayarlayın. Bir tutamdan biraz fazla kuru nane ilave ettik biz. Bir tutam da yeterli gelebiliyor. Tuzunu da damak zevkinize göre ilave edin ve şimdi sıcak su ilave ediyoruz. Sıcak suyumuzda önce 2 su bardağı, üçüncüyü de ilave ediyoruz. 3 su bardağı sıcak su ilave ettik. Gördüğünüz gibi dördüncüyü de ilave ediyoruz. Ve kaynamaya, pişirmeye bırakıyoruz. Suyunu çekinceye dek pişecek arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Ocağımızın ayarını orta ayara getirelim. Ve böyle arada bir kapağını açıp karıştıralım. Tekrar kapatalım kapağını. Pişmeye devam etsin. Bakın suyunu çekmeye başladı. Bu dönemde dikkatli olun. Dibine tutmasın. Artık iyice suyunu çekti. Kapattık kapağını, dinlenmeye de bıraktık ve servis ettik. Gördüğünüz gibi yanına mevsim meyvelerinden istediğini ikram edebilirsin. Güzel arkadaşlarım, bu pilavı yiyip de beğenmeyen olmayacak, bundan eminim. Buraya kadar geldinizse kanalıma bir beğeni, yorum bırakın ve abone olmayı da unutmayın. Bildirim zilini açın ki tüm videolarımdan haberdar olun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.